Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi eltiye küstü etol şal ya da bayan yelek modeli anlatacağım. İstek üzerine yapacağım. Kanalımda yokmuş, istek geldi. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çok hoş, çok güzel, hem de çok kolay bir model. Çabuk da ilerliyor arkadaşlar. Etol şal için 2 yumak yeterli arkadaşlar. 2 yumak yeterli. Şeritler halinde yapacağız. İp olarak angora ip kullanacağım. Tığ olarak ise 3 numara 2.20 milimetrelik tulip tığla öreceğim. Hazırsanız hemen yapımına geçelim. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 8 tane zincir çekelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bu oluşturduğum yuvaya bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yapacağım. Bir doladım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu şekilde. Çiçeklerin küçük olmasını istiyorsanız bir dolayıp 2 defa da çekebilirsiniz. Evet, bir dolayıp 3 defa da çektiğim baştaki zincirle birlikte toplamda 12 tane trabzan yapacağım. Evet, ilk önce tek, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 12'ye tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle hızlıca öreyim. Çiçeklerim 3 sıradan oluşuyor. Evet, yuva hariç 3 sıra. Şöyle sayayım kaç tane olmuş, saymadım. 3, 6, 9, 12. Bir tane fazla yapmışım. 12 tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Tığıma doladım. İlk trabzana değil, ikinci trabzana yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzana bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. Trabzanlarımızı hep bu şekilde yapacağız. Bir dolayıp 3 defa da çekeceğiz. Arada bir zincir. Her bir trabzana bir tane batıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Şöyle sıranın sonuna kadar gelelim. Yarım çiçek şeklinde oluyor modelim. O yüzden halkayı tamamen doldurmadım. Bir zincir, bir trabzan. Yine baştaki zincirle birlikte 12 tane trabzan olacak. Bir zincir. Son zincirimin tepesine de 12. trabzanımı yaptım. Evet, ikinci sırayı tamamladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Tığıma doladım. Hemen bu ilk yuvaya, zincir yuvasına giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, yine 2, sonra 2 çektim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada zincir ve trabzan arasındaki boşluğa girip yine 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma dolup aşağıya doğru iniyoruz, bakın. Trabzana girip aşağıya doğru trabzan yaparak ilerliyorum. Zincirle birlikte 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Evet, zincirle birlikte 7 tane oldu. Hemen sıradaki yuvaya, buradaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma bir doladım. Sıradaki yuvaya, zincir yuvasına giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Zincir ve trabzan arasındaki boşluğa zincirle birlikte toplamda 7 tane trabzan yapıyorum. Yani bu trabzanı içine alacak şekilde trabzan yapıyorum. Evet, 5 oldu. 6 ve 7. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde
5 tane yaprak yapacağız. 3 zincir, tığıma doladım, sıradaki yuvaya bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan, 3 zincir, tığıma doladım. Bu trabzanı içine alacak şekilde trabzanlar yapıyorum. Evet, zincirle birlikte 7 tane olacak. 4 oldu. 5, 6 ve 7. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, 3 tanesini yaptık. 2 tanesi kaldı. 3 zincir, tığıma doladım, sıradaki yuvaya yine trabzan, 3 zincir. Bu trabzanı içine alacak şekilde 7 tane, baştaki zincirle birlikte 7 tane trabzan. Evet, 3 tanesini yaptık. 2 tanesi kaldı. Onları tamamlayalım. Son boşluk dolmayacak arkadaşlar. Onu göstereceğim birazdan. Evet, 5. yaprağımı yaptım. Trabzanlarını yaptım. Şimdi sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Son bir tane yuvam kaldı. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen o yuvaya başına dolamadan batıyorum. İkinci çiçeğimin yuvasını yapmış oldum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Tığımı doladım. Hemen bu yuvaya, bakın, çevirdikten sonra bu yuvaya yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim toplamda 12 tane trabzan yapacağım. İlk sırada yaptığımız gibi. 4 oldu. 5, 6, 7, hızlı yapıyorum anladığınız için. 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Tığıma doladım. İkinci sırada yaptığım işlemi yapacağım. İlk trabzana değil, ikinci trabzana yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. Bir zincir, sıradaki trabzana trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Yine baştaki zincirle birlikte 12 tane olacak. Evet, 12'ye tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. En son bir zincir çektim. Şöyle son zincirimin tepesine de 12. trabzanımı yapıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yani bu ilk defaya mahsus arkadaşlar. Şuraya batacağım. Sonrakileri yaprağa batacağım. Çünkü yeni başladık. Evet, 3 zincirden sonra alttaki çiçeğimin şöyle ortasındaki zincire başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Yapraklarını yapacağız. Tığıma doladım. Hemen ilk kutucuğa bakın, buraya yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. 3 zincir, tığıma doladım. Bu trabzanı içine alacak şekilde baştaki zincirle birlikte 7 tane trabzan yapıyorum. 4, 5, 6 ve 7. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, ilk yaprağımı yaptım, ikincideyim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya trabzan, 3 zincir, tığıma doladım. Bu trabzanı içine alacak şekilde trabzanlar yapıyorum. 6 tane yapacağım. Baştaki zincirde sayarsak dediğim gibi 7 tane olacak. Evet, sayayım. 3, 6, 7 olmuş. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Bu şekilde yapraklarımızı 5'e tamamlayalım arkadaşlar. Artık bilirsiniz. 5'e tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 5. yaprağımı yaptım. Trabzanlarını yaptım. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bakın, son bir tane yuva kalıyor. Oraya da yuva yapacağım. 3. yaprağı çiçeğimin yuvasını. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen
buraya başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Üçüncü yarım çiçeğime geçmiş oldum. Çevirdim, tığıma doladım. Hemen bu yuvaya yine baştaki zincirle birlikte toplamda 12 tane trabzan yapalım. Evet. Burayı bilirsiniz arkadaşlar. 12'ye tamamlayalım. Evet, trabzanlarımı 12'ye tamamladım. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Tığıma doladım. 3. sırasına, yani yaprak sırasında ekleme yapacağız. Burada yaprak sırasında buraya eklemiştik. Burada da yaprak sırasında buraya ekleyeceğiz. Hemen ilk trabzana değil, ikinci trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki trabzana trabzan. Bir zincir, sıradakine trabzan. Evet, bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet, trabzanlarımı tamamladım. Yine baştaki zincirle birlikte 12 tane oldu. 3 zincir çekiyorum. Dediğim gibi 3. sıradayız. Burada ekleme yapacağız. Yaprak sırasındayız. Şöyle ikinci yaprağı buraya eklemiştik. Çünkü burada çiçek yoktu. Şimdi burada çiçek olduğu için, karşımızda çiçek olduğu için 3 zincir çektik. İlk yaprağı değil arkadaşlar, bakın karşımızda duran ilk yaprağı değil, ikinci yaprağı şöyle zincir ve trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Görüntü bu. Ve çeviriyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk yuvaya bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan, 3 zincir ve yaprağımı yapmaya başlıyorum. Zincirle birlikte 7 tane trabzan. Şöyle sayayım. 3 6 7 oldu. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, tığıma doladım. Eminim anladınız. Sadece eklemeyi birbirine eklemeyi karıştırsanız diye detaylı gösteriyorum arkadaşlar. Evet, sıradaki yuvaya trabzanı yaptım. 3 zincir. Bu trabzana trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 7 tane. Üç, 6, 7 olmuş. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Üçüncü yaprağıma geçtim. Sıradaki yuvaya trabzan. 3 zincir. Bu trabzanı içine alacak şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Evet. 3 yaprağımızı yaptık. 2 tanesi kaldı. Yani üçüncüyü yapıyoruz şimdi. Diğerlerini, yani 5'e tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Tekrar yuva yapımını göstereceğim. Evet, yapraklarımı tamamladım. 5. yaprağımı yaptım. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Yuva yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bakın son yuvama buraya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Çeviriyorum. Tığıma doladım. Bu yuvaya yine zincirle birlikte 12 tane trabzan yapıyorum. Evet, 12'ye tamamlayalım arkadaşlar. Ben bu çiçeği de göstermek istiyorum size. Evet, 12 tane trabzanımı yaptım. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. İkinci sıradayım. Çevirdim. Tığıma doladım. İlk trabzan değil, ikinciye trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, sıradakine trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Evet. İkinci sıramızı da tamamlayalım. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. İkinci sırayı tamamlayıp 3'e geçerken ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl ekleyeceğiz? 3 zincir. Nereye ekliyorduk? Bir alt sırada nereye eklemiştik? Bakın çiçeğin ikinci yaprağına. Karşında bir alttaki yaptığım çiçeğim var. Pardon. Bir alttaki değil, onun altındaki çiçeğim var. İlk yaprağı değil, ikinci yaprağın şöyle zincirle trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. Şöyle göstereyim bakın.
Biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor çiçeklerin. Evet, başına dolamadan battım. Bir zincir çektim, çevirdim, tığıma doladım. Hemen ilk yuvaya trabzan. Yapraklarımı yapıyorum. 3 zincir. Baştaki zincirle birlikte 7 tane trabzan yapıyorum. Beş, 6 ve 7. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Evet, yine yapraklarımızı tamamlayalım. Şöyle 5. çiçeğe geçişi göstereceğim tekrardan. Evet, 5 tane yaprağımı yaptım. Şimdi bir sonraki çiçeğin yuvasını yapacağım. Ne yapıyorduk? 6 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6. Hemen sıradaki yuvaya, yani son yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekip çevirip buraya trabzan yapıyorum. Yine 12 tane trabzan olacak. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Böyle devam edecek. Yelek yapmak istiyorsanız boyutunu ona göre ayarlarsınız. Ama çiçeklerimiz çift olacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde çift olacak. Tek sayı olmayacak. Şöyle bakın. Çift şekilde ilerleyecek. Eklemeyi de birazdan göstereceğim. Yeterli boyuta gelsin. Bunu da biraz daha öreceğim arkadaşlar. Ben bir parça daha ördüm gördüğünüz gibi. Şöyle eklemeyi göstereceğim size. Bunu tamamlayıp nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Dediğim gibi çift sayı olacak. Şöyle çevireyim. Şöyle. Bakın bu şekilde çift sayı şeklinde bitirelim. 2 parça yapalım. Artık siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Etol şal yapacaksanız yeterli boyutta yapın. 4 ya da 4 tane yan yana yeterli diye düşünüyorum etol şal için. 5 de yapabilirsiniz. Daha geniş olsun istiyorsanız. Yapalım arkadaşlar. Eklemeyi size göstereceğim. Eğer ki karıştırırsanız ne yapacaksınız? 3. sıra çiçeği yaparken videoyu geri alın. 3. sıra çiçeği nasıl yaptıysak o şekilde yaparsınız. 3. sıradan başlayın. 3 ve 4'ü takip edin. Bilirsiniz, aslında çok kolay dediğim gibi. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, yeterli boyuta geldi. Böyle şerit bitiminde en son ne yapacaksınız onu söylemek istiyorum. Son yaprağımı yaptıktan sonra yine 6 zincir çektim. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu şekilde şeritler yaparsınız, hazırlarsınız. Evet, ben bunu da bitirdim. Diğerini de yapmıştım zaten. Şimdi birbirine nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Şöyle 2 tane çalıştım. Gördüğünüz gibi. Evet, yine aynı ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın son yaptığım çiçek sağ tarafa bakıyor. Çiçekler tersli düzlü gördüğünüz gibi. Sağ taraftaki düz kısım, sol taraftaki ters görüntüsü var. Hem tersinden hem düzünden kullanılabilir bir model arkadaşlar. Evet, bu şekilde tutarsınız. Dediğim gibi çift sayı bitecek. Evet, bir zincir çekmiştim. Şöyle kendime doğru çekiyorum. Bakın burada, bakın sağ taraftaki çiçek değil, sol taraftaki çiçek 5 tane yaprak var. Bir ikincisine şöyle zincir ve trabzan arasına yaprağın başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle göstereyim. Pardon. Sol taraftaki çiçeğin bakın burada sondan ikinci yaprak, yani şuna bakın, yukarıdan aşağıya doğru sayarsam 4. yaprağı ekleyeceğim. Evet, şunun zincir ve trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 yelek, hırka, etol şal yapında bu şekilde eklersiniz. Hatta bluzunu gördüm arkadaşlar. Bluz da çok güzeldi. Farklı şekilde örmüştü. Evet, 5 zincir çektim. Bakın sağ taraftaki de şeridimin sıradaki yaprağına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, 2 3 4 5. Karşıda sırada gelen yaprağı yine
Trabzan ve sık iğne arasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Evet, bu taraftaki sırada gelen yaprağıma batıyorum. Uç kısmına 5 zincir. Karşıda sıradaki gelen yaprağa batıyorum. Şöyle. Boş olan yaprakları batıyoruz. Ekli olan yapraklara değil arkadaşlar. 5 zincir, 2, 3, 4, 5. Sıradaki yaprağıma batıyorum. 5 zincir. Karşıda sırada gelen yaprağa batıyorum. 5 zincir. Bu taraftaki modelimin bakın. Buraya batmıyorum. O ekli gördüğünüz gibi yaprak ekli, ona değil. Ekli olmayan yaprağımın uç kısmına ekliyorum. Karşıya 5 zincir. Bu tarafa. Bilirsiniz artık. Karşıya. Sadece başlangıcı önemli. Bir de nasıl bitireceğimiz arkadaşlar. Gerisi kendiliğinden geliyor. Bakın karşılıklı ekledim. Şöyle. Görüntü bu. Bu şekilde aşağıya kadar geleyim. Sonrasında göstereceğim. Evet, en aşağıda nasıl ekleyeceksiniz onu göstereceğim. Şöyle bakın. Son olarak şöyle sol taraftaki çiçeğin 5. yaprağına battım. 5 zincir çektim, döndüm. Buradan sağ taraftaki şöyle göstereyim. Sağ taraftaki ters duran çiçeğimin alttan ikincisine batıyorum. Ya da yukarıdan sayarsak dördüncüsüne batıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. İpimi şöyle birazcık uzun bırakıyorum ki saklayayım. Kesiyorum. Şöyle göstereyim size. Evet, sonu bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Şöyle. Sondan bir tane yaprak bıraktık sağ tarafta. Sol taraftaki çiçeğin de hepsini eklemiş olduk. Yani burada ikinciden başlamıştık hatırlarsanız, şöyle. Pardon, evet. Burada da bir tane bıraktık. Evet, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben bir ılık ütü yapıp döneceğim size. Ütüleyince daha güzel duracaktır. Evet, ılık ütü yaptım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Şimdi üçüncü parçayı da ördüyseniz aynı şekilde eklersiniz arkadaşlar. Yanına koyup aynı şekilde eklersiniz. Etol şal yaptınız arkadaşlar uç kısmına. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Püskül de yapabilirsiniz. Farklı böyle yapraklar da yapılabilir. O şekilde de kullanabilirsiniz. Sade de güzel olur diye düşünüyorum. Yeleğinde zaten kenarına bir şey yapmaya gerek yok. Kendisi gayet güzel gösteriyor kenarlarını. Evet, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.